Sayın Hakim, müvekkilim dine değil, dinin ticaretine karşı çıkmıştır. Bir zamanlar bize öğretilen şey, İslam'ın sevgi, saygı ve hoşgörü dini olduğuydu. Mevlana ayağa kalkarak araya girer. Bir gün Peygamber Efendimiz ecnebi birinin cenazesi geçerken ayağa kalktı. Yanındakiler şaşırıp sordular. Ya Resulallah, bu bir Müslüman değilken neden kalktınız? Ve o şöyle buyurdu. O da bir insandır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir dedi bir başka vakit. Çünkü bu topraklarda bir zamanlar imanı değil, imanın ahlakını öğretirlerdi. Unutmayın, iman kalpte başlar ve kalpte biter. Eğer kalbini kirletirsen, 1000 secde bile seni arındıramaz. Tanrı'nın adıyla değil, insanın sevgisiyle yaklaşmadıkça hiçbir dua göğe yükselemez. Ve biliniz ki, kandilin ışığı başkasını yakıyorsa, o ışık değil, ateştir. Ben farklı inançlarda tek bir özü gördüm. Sevgi. Çünkü Tanrı sevgiden ibarettir. Mevlana sözlerini bitirip ağır bir sükunetle yerine oturur. Oğuz Atay teşekkür eden bir edayla Mevlana'yı başıyla selamladıktan sonra hakime döner. Tam o sırada Dostoyevski ayağa kalkar ve konuşmaya başlar. İnsan Tanrı'yı reddettiği için değil, Tanrı'yı çıkarına göre sevdiği için günaha düşer. İnanç korkuyla değil, merhametle doğmalıdır. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Dostoyevski Rus vatandaşı olup Türkçe bilmemektedir. Bu savunma tamamen gerçek dışıdır. Savcının sözleri salonda uğultu yaratır. O anda Sokrates ayağa kalkar. Yüzünde bilgece bir tebessüm vardır. Bizim gerçekliğimiz bu mahkemenin başladığı anda doğdu. Onunla birlikte de son bulacak. Gerçeğimizi sorgulamak, bu mahkemenin gerçeğini de sorgulamak demektir. Hakim korku ve tedirginlikle tokmağını sertçe masaya vurur. Savcının itirazı reddedilmiştir. Hakimin sesi salonda yankılanırken Nietzsche ayağa kalkar. Bakışları sert, sesi karanlık bir bilgelikle doludur. Tanrı öldü derken kastettiğim buydu. İnsanlar kendi elleriyle yarattıkları putlara tapıyor. Nietzsche'nin sözleri salonda soğuk bir rüzgar gibi yankılanır. Tam o sırada Frida Kahlo'nun sesi yükselir. Benim Tanrım kilisede değil, yaralarımda yaşar. Ruhumun kanadığı her yerde onu gördüm. Siz erkekler Tanrı'yı kelimelerde ararken, biz kadınlar onu kendi kanımızda bulduk. Salonda kısa bir sessizlik olur. Sonra Oğuz Atay ayağa kalkar ve konuşmaya başlar. Sayın Hakim, müvekkilim dine değil, dinin istismarına baş kaldırmıştır. Müvekkilim ve onun vekili olarak ben ve arkamda gördüğünüz farklı din, dil ve ırktan olan bütün dostlarım, sevgili Mevlana'nın söylediklerine kalpten inanıyoruz. Siz saygıdeğer mahkeme üyeleri ve dinleyiciler, bu söylenenlere itirazı olan var mı? Salondaki uğultu giderek azalır. Ölüm sessizliği mahkeme salonunu sarar. Hakim yumuşamış bir yüz ifadesiyle başını öne eğerken, savcı öfkesini gizleyemeden ayağa kalkar. Bu mahkeme ölülerin fikirleriyle yönlendirilemez. Tam tersine, siz yaşayanların ölü fikirleriyle yönetiliyorsunuz. Oğuz Atay'ın sözleri salonda yankılanır. Uğultu yavaşça diner. Yerini ağır bir sessizlik alır. Hakim derin bir nefes alırken savcı yeniden söz ister. Sayın Mahkeme Reisi, sanık ve taraftarlarının ciddiye alınmamasını talep ediyorum. Buradaki sözde sanatçıların hepsi yalnızlığa mahkum. Bazıları ölüme kucak açmış, bazıları ise ölümü bizzat çağırmıştır. Sanatçı kimliği altında duygu sömürüsüyle mahkemenizi etkilemeye çalışıyorlar. Bu gördüğünüz topluluk bir avuç deliden başka bir şey değildir. Nilgün Marmara ayağa kalkar. Gözleri parlamaktadır. Cevabını verir. Aklı fazla olanların dünyasında delilik sanıldığı kadar uzak değildir. Ben delirmedim savcı bey. Sadece gerçeği fazla duydum. Bazıları cehennemi ölümde arar. Ben yaşarken buldum. Ve anladım ki sessizliğini anlatamayan her kadın çığlığıyla yargılanır bu ülkede. Delilik değil bu.
Dayanamamanın başka bir biçimi sadece. Nilgün'ün gözleri dolarken Sylvia Plath hüzünle ona döner. Ben seni tanımadım Nilgün. Ama acının dilini aynı kalemle yazdık. Biz kadınlar sustukça yanarız, yazdıkça da suçlanırız. Ama inan, sustuğunda değil, yazdığında ölümsüz oldun. Nilgün ve Sylvia bir süre sessizce birbirlerine bakar. Gözlerinde aynı acı, aynı ışık vardır. Hüzünle gülümserler. İki farklı yüzyıldan aynı yalnızlığın kadınları. Jack London ayağa kalkar. Sessizliğe yararak söz alır. İnsan, kurtlar arasında insan kalabildiği sürece kahramandır. Salon kısa bir sessizliğe gömülür. O an arka sıralardan Victor Hugo ayağa kalkar. İnsanı yoksulluktan değil, sevgisiz adaletten koruyun. Çünkü zalimliği doğuran açlık değil, kalpsizliktir. Maxim Gorki arkadaşlarına gururla bakar. Ardından ayağa kalkar ve söz alır. Bir halk düşünceyi susturursa önce sanatçısını, sonra da kendini gömer. Çünkü insan, insana yardım ettiği kadar insandır. Savcı bu yanıtların ağırlığına daha fazla dayanamaz. Bir anda ayağa fırlar ve öfkeyle bağırır. Bu ne hadsizlik! Kiminiz düzeni bozmakla, kiminiz devleti eleştirmekle, kiminiz vatana ihanetle suçlanmışsınız. Mesleğinizin bu mahkeme çatısı altında hiçbir değeri yok. Derhal sessizliğe gömülün. Yoksa onlar size bunu ödetir. Bir anda salon sessizliğe gömülür. Savcının sözleri havada asılı kalır. Oğuz Atay başını kaldırır. Bakışları kalabalığın arasında birini bulur. Omzunda yılların eskitemediği bir askeri üniforma, göğsünde ışığı solmuş madalyalar ve yüzünde hem görevini hem pişmanlığını taşıyan çizgiler. Oğuz Atay'la göz göze gelir. Birbirlerine hiçbir şey söylemeden gülümserler. Albay Hüsamettin Tambay ağır adımlarla ayağa kalkar. Ceketinin düğmesini ilikler, ellerini sırtında birleştirir. Gözleri savcının üstündedir. Salona derin bir sessizlik çöker. Savcı Bey, vatanı en çok kim sever bilir misiniz? Onu hiç tanımadan koruyan. Ne bir çıkar, ne bir koltuk, ne de bir alkış bekler. Sadece bayrağın gölgesinde insanın onuruna inanır. Siz devlet dediniz az önce. Ama unuttunuz. Devlet insan içindir. İnsanı korkutarak değil, kucaklayarak yaşatır. Bir bayrak dalgalanıyorsa o sadece renginden değil, altındaki halkın vicdanından güç alır. Bu topraklarda bir tek bayrak, bir tek dil, bir tek vicdan vardır. Ama o vicdan susturulursa hiçbir bayrak dalgalanmaz, hiçbir dua göğe çıkmaz. Ben askerim ama önce insanım. Bir gün herkes unutur. Ama vatanı yaşatanlar konuşan değil, susması gerektiğinde bile doğruyu söyleyebilenlerdir. Albay sözlerini bitirdiği anda salonda büyük bir alkış tufanı kopar. Sanık içinde bulunduğu durumu unutur. Herkes gibi o da alkışlar, ıslık çalar, tezahürat yapar. Savcı ve hakim korku ve endişeyle bu ses denizine bakar. Tam o anda telefon çalar. Hakim zor da olsa sesin içinden duyabilir. Telefonu açar, bağırarak konuşur. Evet, anlaşıldı. Merak etmeyin. Hakim telefonu kapatır. Tokmağı masaya sertçe vurur. Yeter! Herkes yerine. Mahkemeyi sirke çevirdiniz. Bu ne laubalilik? Boşaltırım salonu. Herkes bir anda bulunduğu durumu hatırlayarak sessizleşir ve yerine oturur. Kalabalık buna rağmen albaya saygı ve hürmetle yaklaşır. Elini sıkanlar, başıyla selamlayanlar olur. Albay ciddi bir edayla hepsini selamlar. Tam o sırada hakim konuşmaya başlar. Albayın ülkemize verdiği hizmetler için ülkemiz adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Vatan ve devlet kendisine minnettardır. Yine de sana isnat edilen suçlar sabit görülmektedir. Yapılan bütün savunmalar reddedilmiştir. Oğuz Atay kaşlarını çatar, gözlerini hakime diker ve sorar. Sebebini öğrenebilir miyim Sayın Hakim? Çünkü onlar öyle istedi.
Oğuz Atay tam söz alacakken en arka sırada oturmuş olan George Orwell ayağa kalkar. Sesi net, kelimeleri keskin bir ironi taşır. Sanırım buradaki yargı heyeti 1984'ü bir kılavuz kitap olarak okumuş. Ama yazık, ben onu bir uyarı olarak yazmıştım, gerçeği koruyun diye. Ama siz gerçeği eğip bükerek onu onaylı fikir haline getirmişsiniz. Ne güzel bir tablo. Hakikat Bakanlığı burada, düşünce polisi orada. Sanık zaten suçlu doğmuş gibi. Kelimeler bile artık sizden korkuyor. Ve en tehlikelisi, kelimeler anlamını yitirince sessizlik bile suç olur. Orwell sözlerini bitirdiğinde salonda derin bir sessizlik olur. Savcı bu sessizliği bozmak istercesine öfkeyle araya girer. Sayın Hakim, sana ilham verdiğini iddia eden bu topluluk, farklı milletlerden, farklı düşüncelerden esinlenmiş olabilir. Ama tarih boyunca aynı akıbeti paylaşmışlardır. Toplum onları dışlamıştır. Çünkü fikirleri insanların dengesini bozacak kadar derine inmiştir. Kelimeleriyle yücelmeyi değil, kargaşayı öğretmişlerdir. Düşünmenin sınırını aşmış, aklı kendi uçurumuna sürüklemişlerdir. İşte sanık da o uçurumun kenarında. O yazarın kelimeleriyle beslenmiş ve sonunda o kelimeler tarafından yutulmuştur. Ama hala geç değil. Eğer bu yanlış fikirlerden vazgeçer, susmanın da bir erdem olduğunu hatırlarsa, suçlamaların düşürülmesini talep ediyorum. Aksi halde bu mahkeme düşünce kisvesi altında işlenen her ihaneti adalet önünde cezalandıracaktır. Sabahattin Ali daha fazla dayanamaz. Yavaşça ayağa kalkar. Benim kelimelerim kimseden emir almadı. Ama kurşunlar aldı. Bir insanın doğruları yüzünden ölmesi değil, susması yüzünden yaşaması acı veriyor bana hala. Bunu duyan Ahmet Hamdi Tanpınar da sessizce ayağa kalkar. Biz zamanı durdurmaya değil, anlamaya çalıştık. Ama siz anlamak yerine hep ölçtünüz. O yüzden aynı hatayı her çağda yeniden işliyorsunuz. Franz Kafka da ayağa kalkanlar arasında yerini alır. Ceketinin düğmesini ilikler, bakışlarını hakime değil, sanki görünmeyen bir duvara diker. Sadece insanın kendine bile yabancı kaldığı bir düzeni anlattım. Ama anladım ki sistemin en büyük sırrı herkesi suçlu hissettirmesidir. Ben o suçu işlemedim. Sadece suçun nasıl icat edildiğini gösterdim. Son olarak Attila İlhan söz alır. Ben o kargaşa dediğiniz şeyin ortasında büyüdüm. Memleketi sevmekle devleti sorgulamanın aynı şey olduğunu öğrendim. Ben kelimeleri silah niyetine değil, kendini savunamayanların sesi olsun diye kullandım. Ama siz her sesi susturulması gereken bir tehdit sandınız. Salonda derin bir sessizlik olur. Bütün bakışlar sanığa çevrilir. Hakim bir süre onun gözlerinin içine bakar. O bakışlarda gördüğü masumiyet bir an için kendi gençliğini hatırlatır. Ama görev vicdandan daha gürültülüdür bazen. Derin bir nefes alır ve konuşur. İddia makamı sanığa bir çıkış yolu sunmuştur. Sanığa son söz hakkı verilmiştir. Tam o anda savcı yeniden söz ister. Sesi salondaki sessizliği bir bıçak gibi keser. Sayın Hakim, sanığın işini kolaylaştırmak adına öncesinde geçmişine dair bir tanığın dinlenmesini talep ediyorum. Bir zamanlar sanığın hayatında yer alan, aşkına karşılık vermiş, onunla bir gelecek kurmak istemiş bir kadından söz ediyorum. Ancak sanık kendi içine kapanmış, yaralarını kimseyle paylaşmamış ve bu kadının sevgisini kendi yalnızlığında boğmuştur. Sanık tıpkı savunduğu o sanatçılar gibi düşüncelerinin tutsağı olmuş, duygularını bastırmış, sonunda hem kendi hayatını hem de sevdiği kadının hayatını mahvetmiştir. Bu nedenle sanığın eski aşkı Papatya'nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Sanık bugüne dek her duyguyu tattığını sanıyordu. Ama Papatya'nın adını duyduğunda anladı. Hiçbirini yaşamamıştı aslında. O an kalbi sanki göğsünden çekilip alınmış gibiydi. Nefesi boğazında düğümlendi, elleri titredi. İçinde yıllardır susturulmuş o çocuğun sesi yankılandı yeniden. Bir tek isteği vardı artık, onu bir kez daha görebilmek. Salondaki sessizlik öyle yoğundu ki
zaman bile nefes almaktan vazgeçmişti. Ve o sessizliği yaran mübaşirin sesi duyuldu. Tanık papatya! Tanık papatya!